Merhaba. Eğer dinlemeyi bilirseniz, rüzgar size eski tanrıların adlarını fısıldar. Dalgalar batık şehirlerin ağıtını söyler. Ve ateş, yaratılışın ilk kıvılcımının sırrını saklar. Her efsanenin ardında duyulmayı bekleyen bir itiraf vardır. Efsanelerin günlüklerinde bugün o itiraflardan birini dinleme zamanı. Bana kulak verin ama sesimi duymayı beklemeyin. Ben kelimelerden, fısıltılardan, hatta sessizlikten bile önce var olanım. Ben yukarıda olanım. Diğer tanrılar krallıklarını yönetir. Bense onların krallıklarını üzerinde kurduğu o sonsuz kubbenin kendisiyim. Adım An. Sümer dilinde gök demektir. Daha sonra gelenler, Akadlılar, bana Anu dediler. Ama isimler benim gibi bir varlık için sadece birer yankıdır. Benim doğumum bir annenin sancısıyla olmadı. Ben ilksel okyanus olan Tanrıça Nammu'nun rüyasından doğdum. Ama yalnız değildim. Yanımda benimle bir bütün olan, teni tenime, ruhu ruhuma karışmış olan eşim ki vardı. O yeryüzüydü. Biz başlangıçta birdik. Ne gök ne de yer vardı. Sadece ikimizin sıkı, ayrılmaz kucaklaşması vardı. Zamanın olmadığı, mekanın anlamını yitirdiği o ilk çağlarda biz evrenin kendisiydik. Düşünce yoktu, arzu yoktu. Sadece saf, bölünmemiş bir varoluş vardı. Bu birliktelikten çocuklarımız doğdu. Onlar bizim içimizde büyüyen yeni güçlerdi, yeni iradelerdi. Ama hiçbiri oğlumuz Enlil kadar huzursuz, onun kadar enerjik değildi. O rüzgarın efendisiydi ve rüzgar doğası gereği sıkışık yerleri sevmez. O boşluk ister, hareket ister. Bizim o ayrılmaz, o mükemmel bütünlüğümüz onun için bir hapishaneydi. Büyüdükçe, gücü arttıkça bizim o yekpare varlığımızın duvarlarına çarptığını, kendi krallığını kurmak için bir ara aradığını hissedebiliyordum. Ve bir gün o arayı kendi yarattı. O anı bir babanın hafızasından çok parçalanan bir evrenin hafızasıyla hatırlarım. Enlil tüm gücünü, tüm fırtınalarını, tüm kasırgalarını topladı ve bizim o ebedi kucaklaşmamızın arasına bir kama gibi daldı. Bu bir sevgi eylemi değildi. Bir isyan da değildi. Bu kaçınılmaz bir doğumdu. Evrenin doğumu, o an hissettiğim acıyı bir ölümlünün aklı kavrayamaz. Bu bir bedenin ikiye ayrılması gibiydi. Milyarlarca yıldır bir bütün olduğum eşim Ki'den koparılıyordum. Enlil'in rüzgarı beni amansızca yukarı, daha yukarı itti. Ki ise aşağıda benden uzakta kaldı. O, üzerinde sizin gibi canlıların yürüyeceği sağlam yeryüzü oldu. Bense onun sonsuza dek hasretle bakacağı ulaşılmaz gökyüzü. Büyük ayrılık buydu. Bizim aşkımızın sonu evrenin başlangıcıydı. Oğlum Enlil zaferinin ardından bizim aramızda yarattığı o boşluğa, yani atmosfere yerleşti. Yeryüzünün ve rüzgarın kralı oldu. Diğer oğlum Enki yeryüzünün altındaki tatlı su okyanusuna, Abzu'ya çekildi. Herkes kendi krallığını kuruyordu. Ben ise en tepeye, yıldızların o soğuk ve sessiz diyarına sabitlenmiştim. Orada en yüksek gök katmanında krallığımı kurdum. Benim krallığımda nehirler akmaz, ormanlar büyümez. Benim krallığım saf düzenden, mutlak simetriden ve ebedi bir sessizlikten ibarettir. Tahtım yıldızların kendisinden yapılmıştır. Ordularım gezegenlerin yörüngeleridir. Yasalarım yer çekiminin kendisidir. Oradan aşağıya çocuklarımın ve onların yarattığı dünyanın o bitmek bilmeyen, o gürültülü dramasını izlemeye başladım. Enlil'in düzen kurma takıntısını, Enki'nin o tehlikeli merhametini, daha sonra doğacak olan torunum İnanna'nın doymak bilmez hırsını, hepsini gördüm, hepsini duydum. Ama nadiren müdahale ettim. Çünkü bir baba çocuklarının kendi yollarını bulmasına izin vermelidir. Ve bir kral gücünün en büyük kanıtının onu kullanmamak olduğunu bilir. Benim görevim savaşmak veya yaratmak değildi artık. Benim görevim olmaktı. Değişmez olmak. Her şeyin kendisine göre hizalandığı o sabit kutup yıldızı olmak. Onlar aşağıda kendi hikayelerini yazarken ben o hikayelerin yazıldığı gökyüzüydüm. Onlar fırtınalar koparırken
Ben o fırtınaların üzerinde parlayan, her şeyi gören ama yargılamayan yıldızlardım. Bu benim kaderimdi. Bu benim sessiz gücümdü. Ve bu henüz sadece başlangıçtı. Ayrılık tamamlandığında yukarıdaki krallığımda sonsuz bir düzen kurdum. Yıldızları, bir komutanın askerlerini dizdiği gibi yörüngelerine yerleştirdim. Her birine bir görev, bir yol verdim. Benim krallığımda kaos yoktur, tesadüf yoktur. Sadece yasa ve sonuç vardır. Aşağıya, çocuklarımın şekillendirmeye başladığı o gürültülü dünyaya baktım ve orada da bir düzen olması gerektiğini gördüm. Ama ben o dünyanın günlük işlerine karışacak değildim. Bir kral her taşı kendi elleriyle taşımaz. Bir kral iradesini yansıtan bir sistem kurar. İşte o zaman krallık kavramını, yani benim adımdan gelen Anutu'yu yarattım. O gökyüzünden yeryüzüne inen ilahi bir haktı. Bir taç, bir asa ve bir taht. Bunlar sadece altından ve ahşaptan yapılmış nesneler değildir. Onlar benim irademin yeryüzündeki sembolleridir. Onları ilk olarak oğlum Enlil'e verdim. Onu yeryüzündeki vekilim, düzenimin koruyucusu olarak atadım. Ve ondan sonra da seçilmiş ölümlü krallara. Bir insanın başına tacı koyup eline asayı alması, benimle görünmez bir antlaşma yapması demektir. O andan itibaren o kişi artık sadece bir insan değildir. O, benim yeryüzündeki düzenimin bir parçasıdır. Ama bu düzenin kalbi, bu iradenin kaynağı bir taçtan veya asadan çok daha fazlasıydı. O, evrenin işletim sistemiydi. Kader tabletleri. Onu Enlil'e emanet etmiştim. O tabletler geleceği söyleyen bir falcı aracı değildir. O, var olan her şeyin yasasını, her eylemin sonucunu, her varlığın nihai kaderini içeren, yaşayan bir metindir. Ona bakmak, bir tanrının bile aklını yitirmesine sebep olabilir. İşte bu yüzden onu taşımak, Enlil gibi sarsılmaz bir irade gerektirirdi. Ve bu yüzden onun çalınması, evrenin kendisinin durma noktasına gelmesi demekti. O günü hatırlarım. Enlil, Nippur'daki tapınağında o kutsal havuzda arınma ritüelini yapıyordu. Kader tabletleri bir anlığına göğsünden çıkardığı bir mücevher gibi kenarda duruyordu. Ve onu gözleyen biri vardı. Anzu kuşu. O, sıradan bir yaratık değildi. O, ilahi bir varlıktı, tapınağın bir bekçisiydi. Ama kalbinde hırsın zehirli bir tohumu yeşermişti. Enlil'in gücünü, evrenin kaderini belirleme yetkisini arzuladı. Enlil'in en savunmasız anında Anzu hızla daldı ve tabletleri kaptığı gibi dağlara doğru kaçtı. O an. O anı size nasıl anlatabilirim? Sanki evrenin nefesi kesildi. Rüzgarlar durdu. Nehirler akmayı unuttu. Tapınaklardaki kutsal ateşler söndü. Tanrıların ilahi parıltısı olan melammuları soldu. Güçlerini kaybetmişlerdi. Çünkü kaderin kendisi çalınmıştı. Artık hiçbir eylemin bir sonucu, hiçbir yasanın bir anlamı yoktu. Mutlak bir kaosun eşiğindeydik. Göksel sarayımda Tanrılar Meclisi'ni topladım. Yüzlerindeki dehşeti görüyordum. Kim bu isyankar kuşla yüzleşecek diye sordum. Kim tanrıların onurunu kurtaracak ve kaderi geri getirecek? Önce adadı, fırtına tanrısını çağırdım. Reddetti. Babam, dedi, kader tabletlerini elinde tutan birine karşı nasıl savaşabilirim? Sözlerim, daha ağzımdan çıkmadan toza dönüşür. Sonra diğer büyük savaşçıları çağırdım. Hepsi başlarını öne eğdi. Anzu, sadece güçlü değildi artık. O, kaderin kendisiydi. Ona karşı savaşmak, evrenin yasalarına karşı savaşmak demekti. Umutsuzluk sarayımı bir sis gibi kaplamıştı. O an oğlum Enlil'in biricik varisi, benim sevgili torunum savaşçı tanrı Ninurta öne çıktı. Gözlerinde ne korku ne de şüphe vardı. Sadece çelik gibi bir irade. Ben giderim dedi. Babamın onurunu ve evrenin düzenini geri getireceğim. Onun bu cesaretiyle gurur duydum. Onu kutsadım, ona 7 büyük rüzgarı ve en güçlü silahlarımı verdim. Ninurta, Anzu'nun dağdaki yuvasına gitti. Savaşları gökyüzünü günlerce sarstı. Anzu, tabletlerin gücüyle konuştuğunda, Ninurta'nın okları daha yayından çıkmadan toza dönüşüyordu.
Ama Ninurta sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda zekiydi. Rüzgarları kullanarak Anzu'nun kanatlarını kırdı, onu savunmasız bıraktı ve sonunda o ilahi hırsızı yere sererek kader tabletlerini geri aldı. Tabletler Nippur'a ait olduğu yere geri döndüğünde evren yeniden nefes almaya başladı. Nehirler aktı, rüzgarlar esti, tanrılar güçlerine yeniden kavuştu. O gün anladım ki benim kurduğum düzen sadece benim sessiz otoritemle değil, aynı zamanda Ninurta gibi sadık ve cesur şampiyonların gücüyle korunuyordu. Bu olay, Enlil'in neden bu kadar sert ve tavizsiz olduğunun en büyük kanıtıydı. Çünkü o, düzenin bir anlık zayıflıkla bile nasıl kaosa dönüşebileceğini ilk elden görmüştü. Ve ben, en yüksekteki tahtımdan bu dersin asla unutulmamasını sağladım. Krallığı kurdum, kadere ait olduğu yere geri getirdim. Evrenin yasaları benim irademle sarsılmaz bir şekilde işliyordu. Gökyüzü benim sessiz ve düzenli diyarımdı. Ama aşağıda, yeryüzünde oğlum Enki'nin yarattığı o varlıklar, o ölümlüler her zaman birer sürpriz unsuruydular. Onların kaderi tabletlerde yazılıydı, evet. Ama bazen tek bir ölümlünün eylemi kaderin kendisini bile şaşırtabilirdi. Adapa'nın hikayesi de böyle bir andı. Adapa, sıradan bir insan değildi. O, oğlum Enki'nin bizzat yarattığı, ona kendi bilgeliğinden bir parça verdiği, Eridu şehrinin baş rahibiydi. İnsanlar arasında bir bilge, bir liderdi. Bir gün, güney rüzgarı şutunun şiddetiyle denize açıldığı teknesi alabora oldu. Öfkeye kapılan Adapa, bir ölümlünün asla yapmaması gereken bir şey yaptı. Bir ilahi güce, rüzgarın kendisine lanet okudu ve onun kanadını kırdı. O an en yüksekteki tahtımdan bile evrendeki o anlık düzensizliği hissettim. 7 gün boyunca güney rüzgarı yeryüzüne esmedi. Tarlalar serinlemedi. Nemli hava toprağa ulaşmadı. Bir ölümlü benim kurduğum düzenin bir parçasını kırmıştı. Bu bir hakaretti. Bu cezasız kalamayacak bir suçtu. Vezirim İlabrat'a Adapa'yı yargılanmak üzere Göksel Sarayıma getirmesini emrettim. Ölümlü bir varlığın cennete, benim huzuruma çağrılması duyulmamış bir olaydı. Diğer tanrıların arasındaki fısıltıları duyabiliyordum. Bu cüretkar ölümlüye ne yapacağımı merak ediyorlardı. Onu yok mu edecektim? Onu Tartarus'un en dibine mi atacaktım? Ama onlar, oğlum, Enki'nin zekasını hesaba katmamışlardı. Ben Adapa'yı beklerken Enki yarattığı o ölümlünün yanına gizlice gitmiş. Onun kalbine korku ve şüphe tohumları ekmiş. Ah, Adapa diye fısıldamış kulağına. Anu'nun huzuruna çıkacaksın. Yas tutuyor gibi görün. Saçını sakalını dağıt. Kapıda bekleyen iki tanrıyı, Dumuzi ve Gizli dayı yeryüzünden kayboldukları için onlara yas tuttuğunu söyleyerek etkile. Ama en önemlisi Adapa, sakın unutma. Sana sunacakları yiyeceği yeme, o ölüm yiyeceğidir. Sana sunacakları suyu içme, o ölüm suyudur. Ah, Enki, o kurnaz, o merhametli ama bir o kadar da dar görüşlü oğlum. Kendi babasının yani benim adaletini ve bilgeliğimi anlamaktan ne kadar acizdi. Benim sadece bir zorba olduğumu, her suçu kör bir öfkeyle cezalandıracağımı sandı. Kendi isyankar doğasını benim karakterime yansıttı ve bu hatası tüm insanlığın kaderine mal oldu. Adapa huzuruma getirildiğinde perişan haldeydi. Ama gözlerinde korkudan çok bilgelik vardı. Ona sordum. Neden güney rüzgarının kanadını kırdın? Bana cevap verdi. Ey yüce kral, ben efendimin Enki'nin evine ekmek pişiriyor, balık tutuyordum. Deniz bir ayna gibi sakindi. Ama güney rüzgarı aniden esti, teknemi alabora etti ve beni suların derinliklerine gönderdi. Kalbimin öfkesiyle ona lanet okudum. Cevabındaki dürüstlük ve bilgelik beni etkilemişti. O, Enki'nin bilgeliğinin bir yansımasıydı. O, insanlığın ulaşabileceği en yüksek potansiyeldi. O an bir karar verdim. Evrenin düzeninde bir istisna yapmaya. İnsanlığın kaderindeki o en büyük kusuru, yani ölümlülüğü, bu bilge adam için ortadan kaldırmaya. Ona hayat yiyeceğini getirin, diye emrettim. Ona hayat suyunu getirin. Hizmetkarlarım,
Tanrıların bile sadece özel günlerde tattığı o ölümsüzlük nektarını ve ambrozyayı getirdiler. Adapa'nın önündeki masaya koydular. Bu, insanlığa sunulmuş en büyük lütuftu. O an, tanrılar ve insanlar arasındaki o derin uçurumu kapatma fırsatı doğmuştu. Ama Adapa, Enki'nin o zehirli tavsiyesini hatırladı. Önündeki ölümsüzlük yiyeceğine ve suyuna baktı ve reddetti. Ne yedi ne de içti. O anki hayal kırıklığımı tarif edemem. Bu bir öfke değildi. Bu daha derin, daha soğuk bir duyguydu. Bir babanın çocuğunun kendi iyiliği için sunulan bir hediyeyi korkusundan reddetmesini izlemesi gibiydi. O an sadece Adapa'daki trajediyi değil, tüm insanlığın trajedisini gördüm. Sizler size fısıldanan korkularla ve yarı gerçeklerle esir alınmıştınız. Size sunulan güneşi reddedip gölgelere sığınıyordunuz. Neden yemedin Adapa diye sordum. Neden içmedin? Artık ölümsüz olacaktın. Bana cevap verdi. Efendim Enki, bana yeme, içme diye emretti. Başımı yavaşça salladım. Karar verilmişti. Fırsat kaçmıştı. Onu alın dedim ve yeryüzüne geri götürün. Adapa, yeryüzüne bir bilgi olarak döndü, evet. Ama ölümlü olarak ve onun yüzünden tüm insanlık ölümlü kaldı. O gün anladım ki ben ne kadar lütuf sunarsam sunayım, çocuklarım Enlil ve Enki'nin yeryüzündeki o bitmek bilmeyen çekişmesi sizin kaderinizi her zaman benden daha çok etkileyecekti. O gün mesafemin gerekliliğini bir kez daha anladım. Benim işim size fırsatlar sunmaktı. Ama o fırsatları değerlendirmek ya da korkuyla reddetmek, sizin ve size rehberlik ettiğini sanan o küçük tanrıların elindeydi. Adapa'nın hikayesi, insanlığın kaderinin ne kadar kırılgan olduğunu, en iyi niyetlerin bile nasıl felaketle sonuçlanabileceğini bana göstermişti. Oğlum, Enki'nin çocuklarına olan sevgisi onları ölümsüzlükten mahrum bırakmıştı. Bu, evrenin yasalarında acı bir ironiydi. Ama asıl büyük sınav, tek bir insanın değil, tüm insanlığın varoluşunun tartıya konulduğu o gün geldi. Büyük tufan günü. Yüzyıllar geçti. İnsanlık, Enki'nin onlara verdiği bilgelik tohumlarıyla yeryüzüne yayıldı. Şehirler kurdular, krallıklar yükselttiler, sanat ve zanaatla uğraştılar. Ama çoğaldıkça özlerindeki o ilahi kanın getirdiği kaos da onlarla birlikte büyüdü. Bitmek bilmeyen savaşları, dinmeyen hırsları ve en kötüsü de her biri farklı bir şey isteyen, birbiriyle çelişen, evrenin sessizliğini bir sinek vızıltısı gibi delen o sonsuz duaları, gürültüleri sadece oğlum Enlil'in uykusunu kaçırmakla kalmıyordu, kader tabletlerinin üzerindeki yazıyı bulandırıyor, evrenin o hassas dengesini tehdit ediyordu. Sonunda Enlil sabrının sonuna geldi. Tanrılar Meclisi'ni Göksel Sarayı'mda olağanüstü bir toplantıya çağırdı. Yüzü yaklaşan bir fırtına gibi karanlıktı. Babam diye gürledi, sesi salonumun sütunlarını titretti. Aşağıya bakın, yarattığımız bu varlıklar birer vebaya dönüştü. Toprağı zehirliyorlar, birbirlerini yok ediyorlar ve gürültüleriyle evrenin düzenini bozuyorlar. Onları uyardım. Hastalık gönderdim, kıtlık gönderdim. Ama kardeşimin kurnazlığı her seferinde derslerini almalarını engelledi. Artık tek bir çözüm kaldı. Yeryüzünü temizlemek. Onları yarattığımız gibi suyla silip atmalıyız. Salona ağır bir sessizlik çöktü. Doğum tanrıçası Ninhursak, yüzünü ellerinin arasına alarak sessizce ağlamaya başladı. Çocuklarının sonunu duyan bir anne gibi. Diğer tanrılar başlarını öne eğdi. Kimse Enlil'in gazabına karşı çıkmaya cesaret edemiyordu. Ama biri hariç. Oğlum Enki her zamanki gibi sakince ayağa kalktı. Kardeşim dedi o yumuşak ama delip geçen sesiyle. Öfken adil değil. Onlar kusurluysa bu bizim eserimiz. Onlara aklı biz verdik, hırsı biz aşıladık. Bir bahçıvan kendi ektiği çiçeği yabani ot diye söker mi? Onlar bizim çocuklarımız. Onları yok etmek yerine onlara doğru yolu göstermeliyiz. Enlil güldü ama bu gülüşte neşe yoktu. Sadece küçümseme vardı. Yol göstermek mi? Binlerce yıldır onlara yol gösteriyoruz, Enki. Ve onlar her seferinde kendi bildikleri bataklığa geri dönüyorlar. Senin çocukların
kontrolden çıkmış bir deneydir ve başarısız deneyler sonlandırılmalıdır. Tartışmaları saatler sürdü. Biri düzenden, diğeri merhametten bahsediyordu. Biri yasayı, diğeri sevgiyi savunuyordu. Ben ise en yüksekteki tahtımdan sessizce onları dinliyordum. Enki kalbiyle konuşuyordu, Enlil ise yasayla. Ama bir kral kalbiyle değil tacının ağırlığıyla karar verir. Ve benim tacımın ağırlığı evrenin kendisiydi. Enki'nin sözlerinde hakikat payı vardı, evet. Ama Enlil'in sözlerinde ise kaçınılmaz bir gereklilik vardı. İnsanlık evrenin dengesi için bir tehdit haline gelmişti. Onların kaosu, tanrıların düzenini bile sarsmaya başlamıştı. Bir karar vermem gerekiyordu. Ve ben her zaman bütünün iyiliğini parçanınkine tercih ederim. Ayağa kalktım. Salon bir anda sessizleşti. Yeter dedim. Sesim bir yargıcın son tokmağı gibiydi. Enlil'in dediği olacak. Yeryüzü suyla temizlenecek. Enki'nin yüzündeki o anlık yıkımı gördüm. Ama o bile benim nihai kararıma karşı gelemezdi. Hepiniz, diye devam ettim, bu sırrı saklayacağınıza, tek bir ölümlüyü bile uyarmayacağınıza dair yemin edeceksiniz. Bu benim emrimdir. Tanrılar teker teker isteksizce yemin ettiler. Enki'nin yemin ederken gözlerini benden kaçırdığını gördüm. O an onun yine bir yol bulacağını anladım. Ama müdahale etmedim. Belki de içten içe o küçücük yaşam tohumunun bir şekilde kurtulmasını ben de istiyordum. Bir kralın bile bazen kendi koyduğu yasalarda bir istisna umut etmesi. Bu belki de benim en insani anımdı. Ve tufan başladı. Ben göksel sarayımdan dünyanın sular altında kalışını izledim. Bu bir keyif değildi. Bu bir projenin başarısızlığını kabul eden bir mimarın kendi eserinin yıkılışını izlemesi gibiydi. Soğuk, mesafeli ve gerekliydi. Tufan dindiğinde ve Enlil o tek gemiyi gördüğünde, öfkeyle kükrediğinde ben sessiz kaldım. Enki'nin ihanetini biliyordum ama aynı zamanda onun eyleminin yeni bir başlangıç için gerekli olan o son tohumu kurtardığını da biliyordum. Meclisi yeniden topladım. Enlil'e öfkesinin anlamsız olduğunu, hayatta kalanın bir tanrının Enki'nin iradesiyle hayatta kaldığını söyledim ve yeni bir düzen kurdum. İnsanlık devam edecekti ama artık daha kırılgan, daha kısa bir ömürle. Bu, Enlil'in düzen arzusunu ve Enki'nin yaşam tutkusunu birleştiren bir uzlaşmaydı. Benim işim her zaman bu iki zıt gücü dengelemek olmuştu. Bazen bir fırtınayla, bazen bir tufanla, bazen de zor bir kararla. Tufanın ardından yeryüzü yeniden yeşerdi. İnsanlık daha kısa ve daha zorlu bir ömürle de olsa küllerinden yeniden doğdu. Onlara verdiğim dersi aldıklarını umdum. Ama zaman en derin yaraları bile kabuk bağlatır ve en acı dersleri bile unutturur. Ben en yüksekteki tahtımdan aşağıda olan biteni izlemeye devam ettim. Yüzyıllar, bin yıllar geçti. Çocuklarım, torunlarım kendi krallıklarını kurdular, kendi savaşlarını verdiler. Şehirler yükseldi ve düştü. Ama dünyanın ritmi değişiyordu. Benim kurduğum, Enlil'in yönettiği o ilk düzen yavaş yavaş aşınıyordu. Yeni güçler, yeni hırslar ortaya çıkıyordu. Bunların en parlağı oğlum Enki'nin soyundan gelen Marduk'tu. Babil adında daha önce adını sanını duymadığım bir şehirde ortaya çıktı. Gençti, güçlüydü ve gözü en tepedeydi. Onda gençliğimdeki tanrıların o ilkel ateşini ama aynı zamanda daha önce görmediğim bir siyasi zekayı görüyordum. O sadece gücüyle değil, vaatleriyle de yükseliyordu. Bir gün en kadim varlık, her şeyin anası olan ilksel okyanus Tiamat, yarattığımız bu düzene isyan etti. Diğer tanrılar korkudan titredi. Enlil'in fırtınaları bile o kaos ejderhasının öfkesi karşısında yetersiz kalıyordu. İşte o an Marduk öne çıktı. Tanrılar meclisini topladı ve onlara bir teklif sundu. Eğer Tiamat'ı yenerse evrenin mutlak kralı o olacaktı. Kaderi yeniden yazma yetkisini Enlil'in taşıdığı o tabletlerin bile üzerindeki gücü talep ediyordu. Çaresizlik içindeki tanrılar kabul etti ve ben en yüksekteki tahtımdan o genç tanrının her şeyin anasıyla olan o kozmik savaşını izledim. Marduk
Dedesi Enlil'in rüzgarlarını, babası Enki'nin bilgeliğini ve kendi eşsiz cesaretini birleştirerek Tiamat'ı yendi ve söz verdiği gibi onun bedeninden yeni bir dünya yarattı. Babil'i evrenin yeni merkezi ilan etti ve kendini tanrıların kralı olarak taçlandırdı. Enlil bu duruma öfkelendi mi? Belki. Enki oğlunun bu yükselişiyle gurur mu duydu? Şüphesiz. Bense. Ben sadece izledim. Çünkü anladım ki evrenin doğası buydu. Her düzen bir gün yerini yenisine bırakırdı. Benim görevim ilk düzeni kurmaktı. O düzenin içinde yeni kralların yükselmesi ise kaçınılmaz bir sonuçtu. Ben bir ağacı diken bahçıvanım. O ağacın dallarından hangisinin güneşe daha çok uzanacağına dallar karar verir. Benim doğrudan müdahale ettiğim günler artık geride kalıyordu. Hatti topraklarında fırtına tanrıları kükrüyor, Mısır'da güneş tanrısı her gün yeniden doğuyor, uzak diyarlarda benim hiç tanımadığım yeni inançlar filizleniyordu. Evren genişliyordu ve benim rolüm bu genişlemeye izin veren o sessiz ve sabit gökyüzü olmaktı. Artık yeryüzüne krallık asaları göndermiyordum. Artık Tanrılar Meclisi'ne başkanlık etmiyordum. Bu gücümün azaldığı anlamına gelmiyordu. Aksine gücümün en saf haline ulaştığı anlamına geliyordu. Güç sürekli müdahale etmek değildir. Güç öyle bir düzen kurmaktır ki sen ortada olmasan bile o düzen kendi kendini sürdürür. Enlil'in gücü kükreyen fırtınadadır. Enki'nin gücü yolunu bulan nehirlerdedir. İnanna'nın gücü yakan ateştedir. Benim gücüm ise tüm bunları içeren o ebedi sessizliktedir. Ben fırtınaların üzerinde parladığı gökyüzüyüm. Ben nehirlerin üzerine yansıdığı yıldız haritasıyım. Ben ateşin dumanının içinde kaybolduğu o sonsuz boşluğum. Bu yüzden artık size anlatacak yeni bir hikayem yok. Çünkü bundan sonra yaşanan her hikaye benim sessizliğimin altında, benim kurduğum o ilk sahnede yaşandı ve yaşanacak. Ben Anu, göklerin babası. Ve benim görevim artık tamamlandı. Şimdi sadece izliyorum, sonsuza kadar. Ve böylece bir tanrının daha günlüğü kapandı. Ama hikayesi gerçekten bitti mi? Yoksa onun öfkesi, hırsı, bilgeliği ve kederi bugün kendi kalplerimizde attığını hissettiğimiz yankılar mıdır? Efsaneler ölmez. Sadece şekil değiştirir ve içimizde yaşamaya devam eder. Bu yolculuk burada bitmiyor. Anlatılmamış daha nice efsane, açılmamış daha nice günlük var. Bu kayıp hikayelerin bekçisi olmak ve bir sonraki itirafı kaçırmamak için topluluğumuza katılın ve abone olun. Eğer bu hikaye ruhunuza dokunduysa, bir beğeniyle onu daha fazla kişiye ulaştırmamıza yardım edin. Ve yeni bir efsane seslendiğinde ilk duyan siz olmak için bildirim zilini açın.